Yaşamda bazen değiştiremeyeceğimiz, kontrolü bizim elimizde olmayan, engelleyemediğimiz bazı acı verici olaylarla karşılaşırız. Bu gibi durumlarda biraz sonra anlatacağım reframing tekniği zorlukları karşılayabilme, tekrar yeniden toparlanabilme, psikolojik dayanıklılığımızı arttırabilmemize yardımcı olabilir. Peki bu teknik nedir? Nasıl çalışır? Eksileri ve artıları nelerdir? Bu videoda. Kanalımızın yakından takipçisi ve benim de çok sevdiğim bir büyüğümle sohbet ederken yıllar önce genç yaştaki oğlunu kaybettiğini öğrendim. O süreçte çektiği acılardan bahsetti önce, sonra ise bu acılarla nasıl baş edebildiğini ve tekrar nasıl hayata devam edebildiğini anlattı. Söylediği çok önemli ve ders niteliğinde çok güzel sözler var. O yüzden sizlerle paylaşmak istiyorum. Özetle diyordu ki, Özlem, bu olay başıma ilk geldiğinde ben bu acıyla nasıl yaşayabilirim? Keşke bütün bunları hiç yaşamasaydım. Keşke ölseydim de bunları görmeseydim. Neden benim başıma bu geldi? Gibi sorular soruyordum. Çok acı çektim. Çok dağıldım. Fakat bir süre sonra, yasımı yaşadıktan sonra olaya bakış açımı değiştirdim. Ve bu olayı, yani yaşadığım bu acı gerçekliği daha farklı şekilde yorumlamaya başladım. Artık bu olaydan bahsederken şöyle ifade ediyordum. Ne mutlu bana ki 20 yıl, 30 yıl onunla yaşayabildim. Ne mutlu bana ki böyle bir evladım oldu ve ben onu tanıdım, onu tanıma ve onunla yaşama şansını elde ettim. Gerçekten de bu yorumlama ve bu ifade etme biçimiyle bir süre sonra acımın biraz daha hafiflemeye başladığını ve hayata devam edebilecek gücü kendimde bulabildiğimi gördüm dedi. Kendisine buradan sevgilerimi gönderiyorum tekrar. Aslında bu güzel insanın yaptığı şey, belki de farkında olmadan yaptığı şey yeniden çerçeveleme, yani reframing'ti. Reframing ya da yeniden çerçeveleme tekniği, başımıza ne geleceğini seçemiyoruz. Ancak başımıza gelen bu olaylara nasıl yanıt vereceğimizi, nasıl yorumlayabileceğimizi, bu olayla ne yapacağımızı seçebiliyoruz düşüncesine dayanıyor. Bu teknikte yaşadığımız olayları farklı bir biçimde yorumlamaya çalışarak bir bakıma algımızı tekrar şekillendiriyoruz ve bu şekilde kendi duygu ve düşüncelerimizi de etkiliyoruz. Ve bu yaklaşımı düzenli olarak uygulamaya devam ettiğimizde aslında beynimizi bu yönde eğitmeye başlıyoruz. Çünkü neyi çok yaparsak bir şekilde beynimizde onunla ilgili bağlantılar güçlenir biliyorsunuz. Bakış açımızı da bu şekilde daha sağlıklı, daha pozitif bir yönde eğittiğimizde, olaylara yeniden çerçeveleme yaptığımızda, alternatifli düşündüğümüzde beynimizi de bu bakış açısına göre eğitmiş oluyoruz. Reframing tekniğinde, yani yeniden çerçeveleme tekniğinde aslında çerçevenin içindeki resim, yani başımıza gelen olay aynı olay. Ancak eski çerçeveyi çıkartıp bu resme yeni bir çerçeve taktığımızda, yani yeniden çerçeveleme tekniğini uyguladığımızda resmin bizim üzerimizdeki etkisi de değişmeye başlıyor. Yeniden çerçeveleme yapabilmenizi kolaylaştıracak bazı soruları paylaşacağım sizinle. Böylelikle acı verici bir olayın ardından bir süre sonra bu soruları kendinize sorarak ve farklı şekilde düşünerek, bu soruların cevaplarını vermeye çalışarak belki de yaşamınızdaki o zorlu süreçten güçlenerek çıkabilirsiniz. Yaşadığım bu durumu başka türlü yorumlamam gerekseydi, bu nasıl olurdu? Bu durumu başka nasıl yorumlayabilirim? Benim yerimde ... kişisi olsaydı bu durumu nasıl yorumlardı? Buraya belki bakış açısına hayranlık duyduğunuz bir başka kişiyi ekleyebilirsiniz. Bu durum ya da yaşadığım bu deneyim bana ne öğretti? Benim kişiliğime ne kattı? Şimdi bu soruyu sorunca belki otomatik olarak zihniniz size kaybettirdiklerini hatırlatacaktır. Bunun üzerine çalışacaktır. Tamam, bu cepte, bunu zaten biliyoruz. Bu zaten bizim alışkın olduğumuz düşünme biçimi. Peki bu olaya daha farklı bir perspektiften baksam neler görürdüm?
Bunu düşünerek bu soruyu cevaplamaya çalışın. Bu durumun olumlu bir yanını bulmaya çalışsaydım bu ne olurdu? 10 yıl sonra bu durum ile ilgili tekrar düşünsem ne derdim? Tabii bu tekniği uygularken dikkat etmemiz gereken bazı ince noktalar var. Onlar neler? Hemen onlardan bahsedeyim. Birincisi, yeniden çerçeveleme ya da reframing, yaşadığımız acı verici olayı inkar etme, yok sayma ya da o sırada yaşadığımız duyguları bastırma haline gelmemelidir. Yani bununla karıştırılmamalıdır. Neyi kastediyorum? Örneğin sarsıcı bir olayı yaşadıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalışmak, eğer gerçekten içinizde çok büyük bir acı varsa, o duyguyu bastırmak, yok saymak, inkar etmek anlamına geliyor ki bu sonrasında başımıza daha büyük işler açabilir. Bu ince bir çizgi, yani yeniden çerçeveleme yaparken kendi duygumuzu yok saymamak ya da yaşadığımız olayı inkar etmek ya da önemini küçümsemekle karıştırılmaması için belki de bu tekniği uygulamak için bir süre beklemek gerekebilir. Yani yaşadığım o sarsıcı olayın ardından belki de duygumu yaşayabilmek için kendime izin vermek, yani ilk önce o yasımı yaşamak, ardından belli bir süre, yeterli bir süre geçtikten sonra yeniden çerçeveleme tekniği ile yaşadığım bu deneyimi tekrar yorumlamak çok daha sağlıklı olabilir. İkinci önemli nokta, yeniden çerçeveleme toksik iyimserlikle karıştırılmamalı. Neyi kastediyorum? Eğer yeniden çerçeveleme yaparken bu yaptığım şey benim görmem gereken bazı gerçekleri görmemi engelliyorsa ya da gelecekle ilgili almam gereken bazı önlemleri almamı engelliyorsa bu durumda toksik iyimserlik haline dönüşüyor. Örneğin gerçekten de sıkıntı verici bir ilişki içerisindeyim. Belki karşımda narsist bir partner var ve ben onun tüm şiddetine rağmen, psikolojik ya da fiziksel şiddetine rağmen, ya aslında çok iyi niyetli, aslında beni sevdiği için yapıyor, aslında beni düşünüyor, ondan yapıyor gibi yeniden çerçevelemeyi toksik iyimserlik şeklinde kullanıyorsam bu durumda bu teknik bana zarar veren bir teknik haline dönüşebilir. O yüzden bu tekniği yaparken toksik iyimserlik yapmadığınızdan emin olun. Şimdi bir olaya karşı bakış açısını değiştirmek gerçekten de kolay bir şey değil. Yani çaba gerektiriyor ve bunu yaparken işinizi kolaylaştırabilecek bazı destek teknikler olabilir. Mesela bunlardan bir tanesi, zihnimizden geçen her türlü duygu ve düşünceyi fark etmek, onlarla aramıza bir mesafe koymak ve onları iyi ya da kötü diye yargılamadan sadece gözlemleyebilmek. Bu beceri reframing, yani yeniden çerçevelemeyi kolaylaştırır. Peki bu beceriyi nasıl kazanabiliriz? Bunun için de mindfulness tekniği çok etkili bir teknik. Ayrı bir videomda anlatmıştım. O yüzden burada tekrar mindfulness tekniğini anlatmıyorum. Zira oldukça uzun sürer. Şimdi bazen aşağıda yorumlar gelebiliyor. Niye o videoya bu videoya yönlendiriyorsun? Defalarca kez söyledim. Tekrar söyleyeyim. Eğer o teknikleri de bu videoda anlatırsam bu video 2 saat kadar falan sürebilir. Dolayısıyla siz iyisi mi aşağıda benim en başa sabitlediğim yorumdaki linklere şöyle bir göz atın. Eğer ilgileniyorsanız o videoya gidin. Ayrıca yeniden çerçeveleme yaparken bazı örnekler işimizi kolaylaştırabilir. Özellikle böyle ilham veren yaşam hikayeleri, gerçekten zorlukların içerisinden çıkmış ve bakış açısıyla, düşünceleriyle, yaptıklarıyla diğer insanlara örnek olabilmiş bazı insanların yaşam hikayelerini dinlemek de size iyi gelebilir, size ilham verebilir, yeniden çerçeveleme yapmak yolunda sizi motive edebilir. Bununla ilgili hikayeleri de eğer merak ediyorsanız yine ilham verici yaşam hikayelerini anlattığım videoların bulunduğu linki en baştaki yorumda bulabilirsiniz. Videolarımızda anlattığımız teknikleri hayata geçirerek gerçekten de çok güzel yollar kat etmiş. Artık işte panik atak yaşamayan, artık anksiyete yaşamayan ya da bu belirtilerin oldukça hafiflediğini söyleyen ya da bir şekilde depresyonuyla artık baş edebildiğini, hayata daha çok bağlandığını anlatan ve bize teşekkür eden sayısız e-posta, geri bildirim mesajı alıyoruz. Sizlerden ricam şu, eğer bu tekniklerden daha fazla sayıda kişinin yararlanmasını istiyorsanız, bir şekilde bu videoların
başkalarına da fayda sağlamasına destek olmak istiyorsanız, yaşadığınız bu süreci yorumlar kısmında da bizimle paylaşın. Paylaşın ki insanlar gerçekten de bir şekilde bunları uyguladıklarında işe yarayabileceğine inansınlar, bunu görsünler. Ve onlar için bir ilham, bir motive unsuru olabilirsiniz bu şekilde.